Merhaba herkese. Bugün hayatımızın bir noktasında mutlaka karşılaştığımız, bazen böyle çok masum görünen ama aslında içten içe derin izler bırakan bir konuyu konuşacağız, yalan. Ve tabii ki onun o pek de görünmeyen gizli bedellerini. Şöyle bir duralım ve düşünelim. O anı kurtarmak için ağzımızdan çıkan küçücük o zararsız dediğimiz yalan var ya, onun bize gerçek maliyeti ne olabilir? İşte bütün bu analizin kalbinde tam da bu soru yatıyor. Çünkü aslında karşımızda bambaşka iki dünya var. Biri yalanın kırmızı alarmıyla ruhumuzu daraltan, diğeri ise doğrunun o yeşil huzuruyla zihnimize ferahlık veren. Gelin bu ikisi arasındaki o temel çatışmaya biraz daha yakından bakalım. Evet, şimdi konunun derinliklerine inme zamanı. İlk durağımız yalanın dışarıya vurmadan önce tam içeride, yani kendi zihnimizde kopardığı o fırtına. Bir yalan söylediğimiz anda vücudumuz sanki bir tehlike sinyali almış gibi alarma geçiyor. Anksiyete, suçluluk duygusu ve böyle yoğun bir psikolojik baskı anında zihnimizi ele geçiriyor. İşte bu yalanın bize kestiği ilk fatura. Hem de anında. Bunun bilimsel bir adı da var. Bilişsel yük. Yani şöyle düşünün, beynimiz aynı anda iki farklı senaryoyu yönetmek zorunda kalıyor. Bir yanda olanın gerçeği, diğer yanda da bizim uydurduğumuz hikaye. Bu ikisini sürekli aklında tutmak, birbiriyle çelişmemesini sağlamak, işte bu beynimiz için inanılmaz bir ekstra mesai demek. Resmen iki katı enerji harcıyor. Yalan söylemenin bizi neden bu kadar yorduğunun cevabı da tam olarak burada yatıyor aslında. Zihnimizde yaşanan şey tam olarak bu. Beynimizin bir tarafı gerçeği bilirken diğer tarafı o kurguyu canlı tutmak için sürekli mücadele ediyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bitmek bilmeyen bir iç savaş demek. Ve bilirsiniz, o ilk yalan hiçbir zaman yalnız kalmaz, değil mi? Genellikle peşinden başkalarını da sürükler ve zihnimizde işte böyle karmaşık, sonu gelmeyen bir labirent oluşturur. Bu labirentte kaybolmamak içinse sürekli çabalamak, sürekli tetikte olmak gerekir. Peki, zihnimizde başlayan bu fırtına sadece orada mı kalıyor? Tabii ki hayır. Şimdi bu işsel hasarın dış dünyamıza, yani o en değerli ilişkilerimize nasıl yansıdığına bir bakalım. Küçücük bir yalan, tıpkı tek bir kibrit çöpü gibi sosyal hayatımızda devasa bir yangını başlatabilir. Ve o ateş bir kere yayıldığında onu kontrol altına almak neredeyse imkansız hale gelir. İşte o yangından geriye kalan manzara da bu. Yalanlar, ilişkilerimizin o verimli topraklarına resmen zehir serpiyor. Uzun vadede her şeye zarar veriyor ve geriye kupkuru, yanmış bir güven arazisi ve bu enkazın ardına saklanmış sahte bir kişilik bırakıyor. Yani en kritik nokta şu ki, yalan insanlar arasına görünmez duvarlar örüyor. Her türlü ilişkinin temeli olan o güveni yavaş yavaş kemiriyor ve bizi en yakınımızdaki insanlardan bile uzaklaştırıyor, koparıyor. Peki bu durum en uç noktaya vardığında ne oluyor? Gelin yalan söylemenin artık patolojik bir hal aldığı o duruma, mitomaniye bir göz atalım. Mitomani, yalan söylemenin artık basit bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir hastalığa dönüştüğü bir durum. Genelde altında yatan düşük özsaygı veya travma gibi daha derin psikolojik sebepler var. Bu durumda kişi ortada bariz bir çıkarı olmasa bile neredeyse durdurulamaz bir dürtüyle sürekli yalan söyler. Mitomani yaşayan bir kişi sanki sürekli bir maskenin arkasında yaşıyor gibidir. Zamanla o gerçek kimliğiyle yarattığı sahte kişilik arasındaki çizgi o kadar belirsizleşir ki kendisi bile hangisinin gerçek olduğunu ayırt edemez bir hale gelebilir. İşte karşımızda yalanların ortadan ikiye böldüğü bir dünya. Bir taraf kupkuru, çoraklaşmış, diğer tarafsa hala canlı. Akla şu soru geliyor: bu kadar yıkımdan sonra yeniden yeşermek, bu bölünmüşlüğü onarmak gerçekten mümkün mü? Neyse ki bu sorunun cevabı evet. Şimdi biraz daha umut dolu bir alana geçiyoruz ve panzehir olarak dürüstlüğün o muazzam iyileştirici gücünü keşfediyoruz. Ve işte yine iyileşme sürecinin başlangıcını simgeleyen o doğru kelimesine geri dönüyoruz. Çünkü doğruyu seçmek zihnimizdeki o bütün kaosu bitirip berraklığa, iç huzura ve özgünlüğe doğru atılan ilk adımdır. Dürüst bir hayat yaşamanın ödülleri o kadar net ki zihnimizdeki o gereksiz yük kalkıyor, anksiyete ve stres seviyemiz düşüyor, ilişkilerimiz sahtelikten arınıp daha derin ve gerçek bir hal alıyor ve belki de en önemlisi kendimize olan saygımızla birlikte sarsılmaz bir güven temeli inşa ediyoruz. Yalanları sürdürmek için harcadığımız o inanılmaz zihinsel enerjiyi bir anlığına düşünün. İşte dürüstlük, o enerjiyi yıkıcı bir ateş olmaktan çıkarıp hem kendimizi hem de ilişkilerimizi yeniden inşa eden yaratıcı, pozitif bir güce dönüştürme potansiyeli taşıyor.
Ve sonunda her şey aslında basit bir seçime geliyor. Hayatımızı ikiye bölünmüş bu dünya gibi mi yaşayacağız? Bir tarafı yalanlarla çoraklaştırıp kuruturken diğer tarafta dürüstlüğün yeşerttiği o verimli topraklarda mı nefes alacağız? Bakın, hangi yarayı besleyeceğiniz, hangi dünyayı inşa edeceğiniz tamamen ama tamamen size kalmış.